Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güllaç yapımı kolaylığında ama soğuk baklava tadında güllaçtan soğuk baklava tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. 2 litre sütümüzü uygun bir tencereye alıyoruz. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Sadece şeker eriyene kadar ocağımızda karıştıracağız ve ılıklaştıracağız. Tekrar buraya getireceğiz. Tenceremizi ocağımızdan getirdik. Şu şekilde parmağımı soktuğumda yakmayacak kadar sıcaklığı var. Şimdi içine 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Bu 2 poşet toz krem şantimiz tatlımızın şerbetinin daha yoğun olmasını sağlayacak. Sadece süt kullanırsak çok daha duru bir kıvam olur. Daha koyu olmasını istiyoruz ve daha bir aroma vermesini istiyoruz. Bu yüzden krem şanti kullanıyoruz. Sütlü şerbetimiz homojen bir kıvama geldi. Şimdi tepsimize geçiyoruz. Büyük boy dikdörtgen borcamımız var. Şimdi önce biraz sütlü şerbetimizden tabanına döküyoruz. Güllaç yapraklarımızda 10 adet güllaç yaprağı kullanacağız. Ben 5-5 ayırdım. Hepsi eşit seviyede olacak şekilde elimizde kopartarak yerleştiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta bir katın eşit seviyede olması. Her kata da sütlü şerbetimizden döküyoruz. Beş adet güllaç yufkamızı aralarına sütlü şerbetini koyarak hazırladık. Şimdi tam ortasına kakao serpiyorum. Şimdi fındık ceviz karışımımız var. Onları döküyoruz yoğun bir şekilde. Ben 100 gram fındık, 150 gram da ceviz kullandım. Siz arzunuza göre evinizde olan malzemelerle ya da hangisini daha çok seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Antep fıstığı, fındık ya da ceviz kullanabilirsiniz. Soğuk baklava tepsimizin tam ortasını fındık ve ceviz karışımıyla kapladık. Şimdi diğer 5 adet güllaç yaprağına alttaki işlemleri uygulayarak geçiyoruz. Ben ilk katı tencereye sokarak koyacağım. Şu şekilde. Diğer katlarını da normal üstüne kırıp kopararak üstüne şerbet dökerek devam edeceğim. Diğer 5 adet güllaç yaprağını da üzerine aynı işlemi uyguladık. Şimdi son kepçemi döküyorum. Oda sıcaklığında soğumaya alıyorum. Tam soğuduktan sonra buzdolabında 3-4 saat dinlendireceğim. Sonra süsleme işlemine geçeceğim. 3-4 saat kadar tatlımızı buzdolabında dinlendirdik. Şimdi önce kesme işlemine geçiyoruz. Üzerine kakao serpiyoruz. Süzgeç yardımıyla serpebilirsiniz. Kakaonun üzerine de rendelemiş olduğumuz sütlü çikolatayı serpiyoruz. Eğer çikolata kullanmayacaksanız Nesquik tozu da kullanabilirsiniz. Üzerine isteğe bağlı olarak toz Antep fıstığı serpiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün güllaçtan soğuk baklava tarifiyle karşınızdaydım.
Lütfen tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.